Hamile bir kadın, 2 yaşında bir çocuk ve acımasızca yok edilen bir aile. Dardin ailesi dosyası, FBI ajanlarını bile dehşete düşüren ayrıntılarla dolu. Bu video, Amerika'nın en ürkütücü aile katliamlarından birini anlatıyor. Dardin ailesinin başına gelenler yalnızca bir cinayet değil. Bu, insanın sınırlarını zorlayan bir vahşetin hikayesi. Hazırsanız başlayalım. ...18 Kasım 1987'de 29 yaşındaki Keith Dardin, yerel bir su tesisindeki sabah 7 vardiyasına gelmedi. Keith, Illinois eyaletinin küçük kasabası Ayna'da bir prefabrik evde yaşıyordu. Bu Keith için alışılmış bir durum değildi. O dönem bölgenin nüfusu sadece 462 kişiydi. Keith, 30 yaşındaki eşi Elaine ve 3 yaşındaki oğulları Peter ile yaşıyordu. Elaine, 7 aylık hamileydi. 11 Ocak'ta doğması beklenen bebek için çok heyecanlıydılar ve isim bile düşünmüşlerdi. Eğer kız olursa adını Casey, erkek olursa Ian koyacaklardı. Ancak evlerini satışa çıkarmışlardı ve Keith'in aslen memleketi olan Mount Carmel'a taşınmayı planlıyorlardı. Keith, yerel bir elektrik santralinde, Elaine ise Mount Vernon'da bir kırtasiye dükkanında yarı zamanlı çalışıyordu. Yerel kilisede çok aktiflerdi. Elaine piyano çalıyor, Keith ise kilise korosunda şarkı söylüyordu. Hem Keith hem de Elaine son derece güvenilir insanlardı. Bu yüzden ailesi hemen bir terslik olduğunu anladı. Keith'in vardiya amiri evlerine gitti ve kapıyı çaldı. Ancak kimse açmadı. Bunun üzerine Keith'in anne ve babası Russell ve Joanne Dardin'i aradı. Russell ve Joanne boşanmışlardı ama birbirlerine yakın yaşıyorlardı ve araları iyiydi. Onlar da aileden kimseyle iletişim kuramamıştı. Her ikisi de Jefferson County Şerif Ofisi ile konuştu ve polis bir sağlık ve güvenlik kontrolü yapmayı kabul etti. Joanne, memura Kate ve Elaine'in yedek anahtarının nerede olduğunu hatırladığını söyledi. Ancak sonunda buna gerek kalmadı. Eyalet polisi geldi ve ön kapıyı çaldı. Cevap veren olmadı. Sonra arka kapıya geçtiler. Polisler sadece kapı kolunu çevirdiler ve kapı açıldı. Hava kararmaya başladığı için içeri el feneriyle bakmak zorunda kalmışlardı. Yatak odasının kapısı hemen girişteydi. Polis el fenerini oraya tuttuğunda yerde yatan insanları gördü. Keith ve Elaine demiryolunun yanındaki evlerinde bir yılı aşkın süredir yaşıyorlardı. Ama Joanne'e göre yakın zamanda taşınmayı planlıyorlardı. Keith ailesine taşınmak istediğini söylemişti. Hem büyüyen aileleri için daha büyük bir yere ihtiyaçları vardı hem de bölgede suçun arttığını düşünüyordu. Karavanlarının yakınında yakın zamanda bir tecavüz olayı yaşanmıştı ve Jefferson County'de önceki 2 yıl içerisinde 14 ceset bulunduğu bildirilmişti. Bunlardan 3'ü cinayet olarak doğrulanmıştı. Bu gizemli ölümlerin çoğu çözülememişti. Çevrede artan suç oranı ise aileyi tedirgin etmişti. 1985'te 18 yaşındaki Thomas Odell tarafından işlenen bir aile katliamı olmuştu. Odell, anne ve babasını ve kardeşlerini birer birer kasap bıçağıyla bıçaklayarak öldürmüş, küçük kardeşini ise boğmuştu. Ayrıca 2 Temmuz 1987'den beri 10 yaşındaki Amy Schultz'un çıplak bedeninin Jefferson County kırsalında bulunmasından sonra yerel topluluk korku içindeydi. Amy'nin kıyafetleri bir yol kenarına saçılmış halde bulunmuştu. Daha sonra tecavüze uğrayıp öldürüldüğü belirlendi. Boğazı kesilmişti ve katili kan kaybını hızlandırmak için üzerine basmıştı. Sonunda Cecil Sutherland adlı yerel bir adam tutuklandı ve 1989'da Amy'nin cinayetinden yargılanıp mahkum edildi. Ancak polisin delilleri işlemesi ve tutuklama yapması aylar sürmüştü. Bu süreçte Amy'nin katili serbest dolaşıyordu. Cinayetin vahşeti Jefferson County ve çevre illerdeki toplumu dehşete düşürmüştü. Kate bu haberlerden o kadar etkilenmişti ki bir gece genç bir kadın eve gelip telefonu kullanmak istediğinde onu geri çevirmişti.
getirmişti. Polis karavana girdiğinde yatak odasında aynı yatakta 3 ceset buldu. Her yer kan içindeydi. Kurbanlar dövülerek öldürülmüştü. Bunlar Elaine ve oğlu Peter'dı. Bu uzun süren saldırı sırasında katil Elaine'i o kadar şiddetli dövmüştü ki darbeler onun doğuma girmesine sebep olmuş ve kızını dünyaya getirmişti. Ama katil ya da katiller bebeği de döverek öldürmüştü. Daha sonra Elaine'i, bebeğini ve Peter'ı düzgünce yatak örtülerine sarıp yatağa yatırmışlardı. Keith ise ortada yoktu. Aradan 38 yıl geçmesine rağmen Ayna, Illinois çevresindeki insanlar, bu davada çalışan kolluk kuvvetleri bunu hala gördükleri en korkunç cinayet olarak tanımlıyor. Ayna, Illinois polisi korkunç ve tuhaf bir olay yerini inceliyordu ve bunu anlamakta zorlanıyorlardı. Çünkü Keith ve Elaine toplumda çok sevilen insanlardı. Keith'in çiftin düğününde sadıç olan arkadaşı Kevin Harris, yerel bir televizyon kanalına Keith ve Elaine'in insanların tanıyabileceği en iyi insanlardan ikisi olduğunu söyledi. Başta polis, kayıp olan tek kişinin Keith olması nedeniyle ailesini onun öldürdüğünü düşündü. Keith'i bulmaya çalışıyorlardı çünkü cinayetleri onun işlediğini düşünüyorlardı. Ama Keith'in annesi oğlunun ailesini çok sevdiğini ve böyle bir şeyi asla yapmayacağını dile getiriyordu. Polisler annesinden Keith'in yakınlarını ve arkadaşlarını arayıp onun hakkında bir şey bilip bilmediklerini, Keith'in onlarda olup olmadığını sormasını istediler. Keith'in arkadaşları durum karşısında şok oldular ve bilgi sahibi olmadıklarını söylediler. Durum giderek daha da korkunç bir hal alıyordu. Keith'in annesi Joanne sadece gelininin ve 2 torununun vahşice dövülerek öldürüldüğünü değil, aynı zamanda oğlu Keith'in baş şüpheli olduğunu ve kayıp olduğunu öğrenmenin şokunu yaşıyordu. Polis Joanne'in evinde kalmıştı ve bunun ailenin güvenliği için olduğunu söylemişti. Çünkü Keith'in nerede olduğunu bilmiyorlardı ve eğer ana şüpheli ise sıradaki hedefinin kim olabileceğini de bilmiyorlardı. Uzun bir süre sonra polis Joanne ve Russell'a izin verene kadar evden çıkamayacaklarını ve evin dışında bir koruma olacağını söylediler. Evin dışında polis arabası bekliyordu. Keith'i arıyorlardı. Bütün gece orada beklediler. Joanne gecenin ortasında tuhaf bir telefon aldı. Telefondaki kişi birini soruyordu. Joanne ise ona "Burada yaşamıyorlar. Sizin kim olduğunuzu da kimi aradığınızı da bilmiyorum" dedi. Joanne bu garip telefon görüşmesini polise bildirdiğini ancak bununla ilgili hiçbir şey yapılmadığını söyledi. Ama o sırada söylentiler çoktan yayılmaya başlamıştı. Küçük toplulukta karavanda yaşanan korkunç cinayetler konuşuluyordu. Ertesi gün Joanne polis merkezine çağrıldı. Orada gelinine ve torunlarına gerçekte ne olduğunu anlatan o vahşi ve korkunç detayları ilk kez duydu. Joanne bir odaya alındı ve Elaine'in saldırı sırasında aldığı darbelerden dolayı doğum yaptığını, bebeğin canlı doğduğunu ve sonra katiller tarafından dövülerek öldürüldüğünü söylediler. Joanne duydukları karşısında şok olmuştu. Polisler bebeğin orada olduğunu, adli tabip gelene kadar ve cesetleri morga götürmek için çıkarmaya başlayana kadar bilmiyorlardı. Bebek Elaine ve Peter'in arasında kanlar içinde yatıyordu. Polis hala Keith'i birinci şüpheli olarak arıyordu. Ancak ertesi gün her şey değişti. Saat yaklaşık akşam 17:50 civarında komşu ilçe Franklin County'de 2 avcı bir buğday tarlasında yürüyordu ve korkunç bir şey gördüler. Bu Keith'in bedeniydi ve bedeni parçalanmıştı. Bu noktadan sonra Elaine ve çocuklarının ölümüyle ilgili soruşturma tamamen değişti. Kolluk kuvvetleri artık Keith'in ailesini öldürdüğüne inanmıyordu. Çünkü Keith'in cesedi bulunmuştu. Bu sırada Joanne'i kızı sakinleşmesi ve biraz uyuması için hastaneye götürmüştü. Bu sırada yattığı yataktan birinin telefonla konuştuğunu ve Dardine ailesindeki şüphelinin bulunduğunu duydu. Kızı konuşan kişinin yanına gittiğinde Keith'in bulunduğunu öğrendi. Polis Dardine ailesine ait araçlardan birini Ayna'ya yaklaşık 17 kilometre uzaklıktaki Benton'da bir polis karakolunun yakınında park edilmiş halde buldu. Araç 1981 model kırmızı bir Plymouth'tı. Aracın içi kan içindeydi ve polis daha sonradan Kate'in başından birden fazla kez vurulduğunu düşündüklerini söyledi. Araç içindeyken göğsünden de vurulmuştu. Daha sonra katil ya da katiller onu araçtan çıkarıp Dardine'lerin karavanından yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta bulunan Rand Lake College kampüsündeki buğday tarlasına sürükledi.
Ardından bedeni parçalandı. Katilleri Keith'in cinsel organını kesmişti. Ceset insanların oldukça kolay fark edebileceği bir alanda bırakılmıştı. Daha sonra da Keith'in vurulduğu yerden arabayı alıp polis karakolunun yakınında terk edildiği yere kadar sürdükleri anlaşılıyordu. Bölgede Keith'in bırakıldığı yerde sağa doğru üniversiteye giden bir yol vardı. Bir de dolanıp göle ve parklara giden başka bir yol. Köşeyi döner dönmez muhtemelen Keith'in bedenini arabadan o tarlaya sürüklemişlerdi ve kesme işlemi sırasında pantolonunu aşağı indirmişlerdi. Daha sonra onu o şekilde orada bırakmışlardı. Keith'in kesin ölüm zamanı net olarak hesaplanamadı. Franklin County adli tabibi Keith'in 12 ile 48 saat arasında ölü olduğunu söyledi. Diğer kaynaklar ise 24 ile 36 saat arasında ölü olduğunu belirtti. Peki Keith ailesinden önce mi, aynı anda mı yoksa sonra mı öldürülmüştü? Adli tabip Dr. Richard Gerritsen, Keith'in ölüm nedeninin ailesinin geri kalanından tamamen farklı olduğunu söyledi. Adli tabip Keith'in dövülerek öldürülmediğini belirtti. Ancak yerel söylentiler yayılmış olmasına rağmen polis bu soruşturma hakkında fazla bilgi vermiyordu. Bazı insanlar Elaine'in bebeğinin rahminden çıkarıldığını ya da Keith'in cinayetinin bir tür satanik ritüelin parçası olduğunu düşünüyordu. Bilgi edinme talepleri reddedildi. Keith'in cesedi karavanın bulunduğu yerin hemen karşısındaki ilçe sınırında bulunmuştu. Bu yüzden soruşturma başlangıçta iki farklı polis departmanı tarafından yürütüldü. Keith'in ve Elaine'in ölümleri için ayrı soruşturmalar açıldı ve Elaine'in ailesi bir avukat tuttu. Joanne, kendi ailesiyle gelininin ailesi arasındaki ilişkinin bu noktadan sonra bozulmaya başladığını söyledi. Keith'in cesedi bulunmadan önce bile Elaine için düzenlemeler yapmaya başlamışlardı. Aile hiçbir şeye razı olmak istemedi. Çünkü Keith'in onları öldürdüğünden emindiler. Ancak Keith'in cesedi gerçekten bulunduğunda Keith'in bunu yapmadığını anladılar. Joanne'e göre polis Keith'in bir kurban olduğunu ve ailesine zarar vermediğini bilse de yaşananlardan bir şekilde onu sorumlu tutmuştu. Ve yine Joanne'e göre sanki onun hatasıymış gibi davrandılar. Cesedini bulmuş olmalarına rağmen hala olanların Keith'in suçu olduğunu düşünüyor gibiydiler. Keith'in arkadaşları ve ailesiyle konuşan polisler, Keith'i birinin neden hedef almış olabileceğini ya da onun ailesine neden zarar vermiş olabileceğine dair hiçbir neden bulamamışlardı. Polis 1000'in üzerinde insanla konuştu ama Keith hakkında kötü söz söyleyen tek bir kişi bile bulamadılar. Bu dava karmaşık bir davaydı. İki ayrı suç mahalli vardı. Birinci ve ikinci suç mahalleri o kadar farklıydı ki birden fazla katilin işi olabileceği düşünüldü. Bunu yapan kişi Keith'in bir tanıdığı, hatta arkadaşça ilişki içinde olduğu biri bile olabilirdi. Çünkü ailesine göre Keith insanlarla kolay kaynaşırdı. Elaine, Peter ve bebeğin beyzbol sopasıyla dövülerek öldürüldüğü bildirildi. Bu sopa Keith'in oğluna hediye ettiği bir sopaydı. Yani Elaine'i, bebeği ve Peter'ı öldüren kişi yanında bir silah getirmemişti. Joanne'e Keith'i öldürmekte kullanılan silah soruldu. Polise Keith'in silahları olduğunu ancak bunların onu vurmak için kullanılan silahlar olmadığını söyledi. Joanne, Keith'in silahlarından birinin bir dolapta bulunduğunu, diğerinin ise bir av tüfeği olduğunu ve onun da cinayette kullanılmadığını belirtti. Bu da Keith'in katilin yanında getirmiş olduğu bir silahla vurulduğunu düşündürüyordu. Peki ya diğer fiziksel kanıtlar neydi? Bu kadar vahşi iki suç mahallinde katilin mutlaka saç, deri ya da başka bir DNA izi bırakmış olması gerekirdi. 1987'de DNA testleri henüz çok yeniydi. Ama yine de şu bir soru işareti. Kanla kaplı beyzbol sopasına, yatak takımlarına, cesetlerden ve Keith'in bulunduğu tarladan alınan DNA'ya ne oldu? Tüm evde ve Keith'in bulunduğu bölgede yüzlerce delil paketlendi ve araştırıldı. Fakat DNA'lar ile eşleştirilecek şüpheli yoktu ve bu işleri oldukça zora soktu. Polis aynı zamanda motive bulmakta da zorlanıyordu. Çünkü medya haberlerine göre karavandan hiçbir şey çalınmamıştı. Ne para, ne video kaydedici, ne kamera. Elaine'in takıları da yerinde ve dokunulmamıştı. Soygun bir motivasyon gibi görünmüyordu. Ayrıca arka kapı açıktı ve zorla girildiğine dair hiçbir iz yoktu. Polis, bariz olmayan başka bir motivasyon olup olmadığını anlamak için ailenin arkadaşlarıyla konuştu. Keith ya da Elaine'in bir ilişkisi olup olmadığını sordular. Ancak buna dair hiçbir kanıt bulamadılar.
Maddi bir motivasyon olup olmadığını da araştırdılar. Evde spor sonuçlarının yazılı olduğu bir kağıt yığını bulundu ve bu durum polisin Keith'in kumar problemi ya da kumar borcu olup olmadığını sormasına neden oldu. Annesi Keith'in parayla ilgili çok dikkatli olduğunu ve bunun onun karakterine tamamen ters olduğunu söyledi. Bir motivasyon bulamayınca polis bunun rastgele bir serserinin, bir seri katilin ya da toplumda bazı kişilerin düşündüğü gibi bir tür satanik tarikatın işi olabileceğini değerlendirdi. Bir gazete bu dava hakkında bir haber yayınladı. Gazete, bir tarikat uzmanının sözlerini aktardı. Uzman, eğer satanik bir ritüel olsaydı, satanistlerin cesetleri parçalamış ve suç mahalline satanik semboller bırakmış olması gerektiğini söyledi. 1980'ler satanik panik dönemiydi. Yani bu tür sansasyonel ve çoğu zaman asılsız medya hikayelerinin yaygın olduğu bir dönemdi. Ancak Dardin vakasındaki bu iddiaların neredeyse tamamı çürütüldü. Cinayetlerin satanizm ile bağlantılı olduğuna dair hiçbir kanıt yoktu. Peki Dardin ailesi rastgele bir yabancı tarafından mı yoksa onlara daha yakın biri tarafından mı öldürülmüştü? Franklin County adli tabibi Darden'lerin rastgele kurbanlar olduğuna inanmıyordu. Bir gazeteye şöyle dedi: "Bunun çok kişisel ve bilinçli bir eylem olduğuna inanıyorum, ancak suç mahalli dışarıdan gelen uzmanları bile şaşkına çevirmişti." Bir noktada iki FBI profil uzmanı davaya dahil edildi ve cinayetin onların alışılmış analiz yöntemlerinin dışında kaldığını söyledikleri bildirildi. Joan Dardin medyayla konuşmayı hiç bırakmadı. Bir televizyon programından davayı ele almalarını istedi. Ancak program şiddetin aşırı olması nedeniyle teklifi reddetti. Başka bir program cinayetleri ele almayı kabul etti, ancak somut bir ipucu elde edilemedi. Keith ve Elaine sakin, aile odaklı bir hayat sürüyordu. Arkadaşları ve aileleri içki içmediklerini, parti yapmadıklarını ya da uyuşturucu kullanmadıklarını söyledi. Karavanda az miktarda esrar bulundu, ancak polis bunun Dardin ailesine mi ait olduğu yoksa katil tarafından mı bırakıldığı konusunda emin olmadıklarını söyledi. Otopsilerde kimsenin vücudunda uyuşturucu ya da alkol bulunamadı ve bulunan küçük miktardaki esrar olası bir uyuşturucu ticareti şüphesi yaratmadı. Sonunda Illinois Eyalet Polisi de soruşturmaya dahil oldu. 30 dedektifin 100'ün üzerinde kişiyle görüştüğü bildirildi. Bir dedektif, Keith'in annesi Joanne, 1000'in üzerinde kişiyle görüşüldüğünü söyledi. Kamuoyuna dava hakkında ipuçları ve bilgilerle dolu birçok klasör olduğu açıklandı. Ancak yine de tutuklama yapılmadı. Keith'in aralarında bir anlaşmazlık olduğu düşünülen iş arkadaşıyla ve başka bir adamla konuşuldu. Ancak her ikisi de kısa sürede polis tarafından elendi. Bu suç küçük toplulukta derin yankı uyandırdı. Franklin County adli tabibi insanların yaşadıklarını histeri olarak tanımladı. İnsanlar korkuyordu. Yakınlarda yaşayan bir adam yerel medyaya geceleri uyuyamadığını ve bu cinayetlerin stresi yüzünden 14 kilo verdiğini söyledi. İnsanlar silahlarını araçlarında taşımaya başladı ve birbirlerinden şüphe eder hale geldi. Çocuklara okuldan sonra doğrudan eve gelmeleri söylendi. Ve ardından Mart 2000'de davada büyük bir olası kırılma noktası yaşandı. Bir adam itirafta bulundu. Dardin cinayetlerini işlediğini söyledi. Bu kişi hüküm giymiş seri katil Tommy Lynn Sells'ti. Tommy Lynn Sells, Dardin ailesinin yaşadığı yerden yaklaşık 145 kilometre uzaklıktaki St. Louis'te büyümüştü. İlk cinayetini 15 yaşındayken işlediğini iddia etti. Polis tarafından nihayet 2000 yılında yakalandı. Bundan birkaç gün önce 31 Aralık 1999'da Texas'ın Del Rico kentinde 10 yaşındaki Crystal Soares ve 13 yaşındaki arkadaşı Caylen Harris, Caylen'ın karavanında pijama partisindeydi. Crystal gece yarısı uyandığında bir yabancının Caylen'a saldırdığını gördü. Arkadaşının öldürüşünü dehşet içinde izledi. Ardından saldırgan Crystal'a döndü ve onun boğazını kesti. Ancak Crystal hayatta kaldı. Soğukkanlı kalmayı başardı ve bir komşunun evine kaçtı. Komşu 911'i aradı ve Crystal hastaneye kaldırıldı. Yaşadığı bu travmaya rağmen Crystal polise yardım edebildi. Bir eşkal tarifi verdi ve arama bülteni çıkarıldı. Tommy Lynn Sells ertesi gün yakalandı ve yalnızca bu cinayetleri değil, daha birçok cinayeti işlediğini hızla itiraf etti. Polise bir seri katil olduğunu ve 20 yılı aşkın süredir insan öldürdüğünü söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde oradan oraya dolaştığı yıllar boyunca çoğu zaman panayırlarda geçici işler yaparak 70'e kadar kurbanı öldürdüğünü iddia etti. Sonunda 20'den fazla cinayetle bağlantısı kuruldu.
Cayla'nın cinayeti nedeniyle idama mahkum edildi ve Teksas'ta idam koğuşuna gönderildi. Mart 2000'de idam koğuşundayken Dardin ailesi cinayetlerini işlediğini itiraf etti. Ama gerçekten Dardinleri o mu öldürmüştü yoksa bazı katillerin yaptığı gibi hapishanede saygınlık kazanmak ve kendini daha büyük göstermek için mümkün olduğunca çok cinayeti mi üstleniyordu? İtiraflarının doğruluğu konusunda ciddi soru işaretleri vardı. Çünkü Tommy Lynn Sells birden fazla, birbirinden farklı hikaye anlattı. Bir versiyonda cinayetler sırasında St. Louis yakınlarında yaşadığını söyledi. Bu, Kate ve Elaine'in yaşadığı yerden yaklaşık 90 mil uzaklıktaydı. Trenlere atlayıp inerek dolaştığını, çeşitli panayırlarda geçici işler yaptığını ve Keith ile Elaine'in yaşadığı bölgeyi iyi bildiğini iddia etti. Bir anlatımında Keith ile bir benzin istasyonunda tanıştığını ve Keith'in onu Elaine'le birlikte üçlü bir cinsel ilişki için eve davet ettiğini söyledi. Ancak karavana gittiklerinde Keith'in kendisine eşcinsel bir teklifte bulunduğunu iddia etti. Bundan rahatsız olup çok öfkelendiğini ve Keith'i silah zoruyla cesedinin bulunduğu yere götürdüğünü söyledi. Polise şu sözleri aktardı: "Çok öfkeliydim ve işi son noktaya kadar götürdüm." Başka bir anlatımda ise bir yük treninden ayna yakınlarında indiğini, Dardinlerinin karavanın önünde satılık tabelası gördüğünü ve onları öldürmeye o anda karar verdiğini söyledi. Kapıyı çaldığını, karavanı satın almakla ilgilendiğini söylediğini ve Keith'le bira içtikten sonra onu silah zoruyla etkisiz hale getirdiğini iddia etti. Bu hikayede herhangi bir cinsel motif yoktu. Yine de Keith'i yakındaki bir tarlaya götürdüğünü ve penisini kestiğini söyledi. Bu sefer başka bir ayrıntı ekledi. Keith'e penisini Elaine'e götüreceğini söylediğini iddia etti. Ardından karavana geri döndüğünü, Elaine'e tecavüz ettiğini ve Elaine'i, Peter'ı ve bebeği döverek öldürdüğünü söyledi. Arabayı çaldığını ve Benton'a sürüp orada terk ettiğini iddia etti. O dönemde yerel bir haber kanalı Jefferson County Şerif Ofisi'nden John Kemp'in şu sözlerini aktardı: "Tommy Lynn Sells'in Dardin evindeki karpuz desenli seramikleri tarif etmesi Kemp'e göre olay yeriyle eşleşiyordu ve bu nedenle polisin onun katil olduğuna inandığını belirtti." Öte yandan kolluk kuvvetleri kamuoyuna Tommy'nin itirafındaki bazı ayrıntıların gerçekle uyuşmadığını söyledi. Polis, Elaine'in tecavüze uğramadığını veya cinsel saldırıya maruz kalmadığını açıkladı. Keith'in annesi Joanne, zamanla Tommy Lynn Sells'in katil olup olmadığı konusundaki fikrini değiştirdi. Başta itirafın gerçek olabileceğini düşündü. Ancak yıllar sonra bir gazeteye konuştuğunda bundan artık daha az emin olduğunu söyledi. Keith'in karısını cinsel bir ilişkiye dahil etmek için bir yabancıya asla teklifte bulunmayacağını düşündüğünü belirtti. Joanne'e göre Tommy Lynn Sells'in katil olmadığına inanmasının bir başka nedeni de onun tamamen rastgele bir yabancı olmasıydı. Tommy, polise karavanın dışında bira içerek saldırmak için fırsat kolladığını söylemişti. Joanne, Keith'in telefondan faydalanmak isteyen genç bir kadını bile geri çevirdiğini hatırlatarak gece vakti 22 yaşında rastgele bir erkeği eve almasının karakterine tamamen aykırı olduğunu söyledi. Ayrıca evde zorla girme izi ya da boğuşma belirtisi yoktu ve suç mahallinin temizlenmiş olması katilin acele etmediğini düşündürüyordu. Joanne bunu iki kişinin yaptığını düşünüyordu. Buna dair bir kanıtım yok ama bir kadının da işin içinde olduğuna inanıyorum demişti. Katil Tommy Lynn Sells ya da başka bir rastgele serseri olabilir miydi? 1999'da polis demiryolu katili olarak bilinen başka bir seri katili de değerlendirdi. Rafael Ramirez, Meksika kökenliydi ve trenleri atlayarak dolaşmasıyla biliniyordu. 23'e kadar cinayetten sorumlu olduğuna inanılıyordu. Yetkililer kısa süreliğine onun da Dardin cinayetlerine karışmış olabileceğini düşündü. Ancak daha sonra o da elendi. Tommy Lynn Sells'e artık sorulamıyor. Çünkü 2014 yılında Teksas'ta idam edildi. 59 yaşındaydı. Joanne, oğlunun, gelininin ve torunlarının bir seri katil tarafından öldürüldüğüne inanmıyor. Katilin Keith'in tanıdığı ve güvendiği biri olduğunu düşünüyor. Keith'e uyuşturucu satması için baskı yapılmış olabileceğini ve bunu reddedince öfkeyle ailesine saldırılmış olabileceğini de ihtimaller arasında görüyor. Bir başka ihtimal olarak birinin Elaine'e cinsel yönden yaklaşmış olabileceğini, Elaine'in bunu reddetmesinin de korkunç olaylar zincirini tetiklemiş olabileceğini düşündüğünü söylüyor. Joanne, soruşturmanın başında polis, Keith'in eşcinsel eğilimleri olup olmadığını sordu. Joanne'e göre böyle
böyle bir şey yoktu. Hatta şöyle diyor, Keith'in cinsel organının kesilmesi yüzünden bana onun eşcinsel olup olmadığını sordular. Asla dedim. Anne son öğrenen olabilir dediler. Bu doğru olabilir ama bu olayda değil. Keith'i tanıyordum. Hala birçok detay bilinmiyor. İlk kim öldürüldü? Keith mi? Ailesi mi? Joanne, Keith'in otopsi raporunu aldığını ancak kötü hava koşulları ve evdeki su yatağının ısıtıcısı nedeniyle ölüm zamanının net olarak belirlenemediğinin kendisine söylendiğini aktardı. Bu sorular resmi olarak hala yanıtlanmış değil. Dardin ailesi cinayetleri hala çözülemedi ve katil ya da katiller hala dışarıda olabilir. Joanne hayatta olduğu sürece oğlu ve ailesi için adalet aramaktan asla vazgeçmeyeceğini söyledi. Dardin ailesinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma yıllar boyunca farklı iddialarla gündeme geldi. Ancak ortaya atılan itiraflar ve teoriler cinayet sahnesindeki bulgularla hiçbir zaman net biçimde örtüşmedi. Bu nedenle dava ne mahkemeye taşındı ne de resmi olarak çözüldü. Bugün Dardin cinayetleri belgelerde hala çözülmemiş bir dosya olarak yer alıyor. Fail tespit edilemedi, sorumluluk kimseye yüklenmedi. Geride kalan tek şey cevaplanmamış sorular ve tamamlanamayan bir adalet süreci. Bu dosya kapanışı olmayan vakalardan biri olarak kayıtlarda durmaya devam ediyor. Bu Dardin ailesinin hikayesiydi. Destek olmak için beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.